Herkese selam. Bu videoda biyoritmin ne olduğu, hangi ritimlerden oluştuğu, kimler tarafından bulunduğu ve astroloji ile bir ilgisinin olup olmadığı anlatılacaktır. Biyoritim nedir? Doğum anından itibaren başlayan 3 bedensel ritme biyoritimler denir. Bu 3 devre fiziksel, duygusal ve zihinsel devrelerdir. Fiziksel devre 23 gün, duygusal devre 28 gün ve zihinsel devre 33 gün sürmektedir. Bu devrelerin her biri sinüs dalgası formunda salınmakta, devrelerin ilk yarısı pozitif dönem, ikinci yarısı ise negatif dönemden meydana gelmektedir. 3 devrede doğum anında başlamakta ve doğum gününe büyük üçlü kritik gün denmektedir. Devreler bir daha doğum anındaki gibi aynı şekilde ancak 21.252 gün sonra çakışmaktadır. Bu da 58. yaşımızdan artık yıla göre değişmek şartıyla 66 veya 67 gün sonrasına denk gelmektedir. Peki bu biyoritimler nasıl ortaya çıkarılmıştır? Tarih boyunca insanlar zaman zaman bazı olayların benzer şekilde tekrarlandığını görmüşler fakat bunu bilimsel bir şekilde ifade edememişlerdir. Takriben 3000 yıl önce ünlü Yunan hekimi Hipokrat, iyi ve kötü günlerin tesiri altında bulunduğumuzu belirtmiştir. 20. yüzyılda ise Viyana Üniversitesi'nde profesör olan Hermann Swoboda, insanı ve onun davranış biçimlerini etkileyen kesin ve ritmik bir dönemselliğin farkına varmıştır. Swoboda, insanın fiziksel davranış bakımından tepkilerini etkileyen 23 günlük bir devrenin varlığını kanıtlamaya çalışmıştır. Bu araştırması esnasında ayrıca 28 günlük heyecansal tepki ve davranış devresini de keşfetmiştir. Bir psikolog olan Swoboda, buluşlarının doğruluğuna kanaat getirdikten sonra İnsan Yaşamındaki Dönemsellik adlı ilk kitabını ve ardından Psikolojinin Temelinde İncelemeler adlı ikinci kitabını yayınlamıştır. Berlin'de burun boğaz mütehassısı olan Wilhelm Fliess de Swoboda ile aynı dönemde 23 ve 28 günlük dönemsel davranış biçimlerini kendi yönünden gözlemlemiştir. Her iki bilim adamı ortaya yığınlarca doküman ve istatistik koymuşlardır. Swoboda'nın 7 Yılı adlı kitabında ise birkaç nesilden seçilmiş insanların gösterdiği 23 ve 28 günlük ritmik tekrarlamalara ilişkin matematiksel analizler açıklanmıştır. Fliess öldükten sonraki dönemde 1920 yılından mühendis ve matematik öğrencisi Alfred Telscher, öğrencilerin zihinsel kapasitesindeki değişmelerinin sebeplerini incelerken 33 günlük bir dönem şablonunun varlığını tespit etmiştir. Her ikisi de Pennsylvania Üniversitesi'nin doktor olan Rexford Hersey ve Michel John Bennett de Telscher'dan bağımsız olarak yürüttükleri benzeri araştırma sonucunda 33 günlük devreye ilişkin benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Ritmik devrelerin başlangıç günü ile ilgili olarak Zürih İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Hans Schilling, kazalar ve kaza sonucu ölümlerin istatistiği konusunda karşılaştırmalı bir inceleme yapmıştır. Bunu takiben birçok araştırma yapılmış ve sonucunda da biyoritmik değişim safhalarının belirlenmesinde doğum gününün anlamlı olduğu kanıtlanmıştır. İster astrolojik, ister biyoritmik bakımdan olsun, hepimizi etkileyen periyodik ya da devresel davranış biçimlerinin var olmasıyla ilgili çok değerli kanıtları artık kabul ediyor olmamızın dışında astroloji ve biyoritimler arasında gerçek bir bağıntı olup olmadığı henüz kanıtlanamamıştır. Astroloji, biyoritim ve numeroloji konularında bizi takip edebilirsiniz. Mutlulukla kalmanız dileğiyle.